kings. Fire and blood. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Aslında bölüme kadar dinlenmeyi düşünüyordum ama baktım ki bölüm incelemesinde bahsetmediğim ve konuşmak istediğim hoş detaylar var. O yüzden yine karşınızdayım. Yine top 10 formatında en beğendiklerimi en sona sakladım. Güzel de bir bonusum var. Hemen videomuza geçelim isterseniz. 10. maddeyle başlıyoruz. Jeneriğimiz güncellenmeye devam ediyor. Ruxures Savaşı eklendi. Meleis ve Sunfire üzerinden bir savaş gözüküyor. Veigar'da köşeye sinek kadar koymuşlar, sanki hiçbir şey yapmadı gibi. Aegon kılıcını yukarı doğru kaldırmış, zaferini ilan ediyor. Bu jenerik, yani dokuma fikri tarihteki bayo işlemelerinden ilham alındığı için tarihin yazıldığı şekilde göstermek istemişler. Bence hoş olmuş. Meleis'in, yani ejderha kanının siyah akması da güzel bir detay. Aynı zamanda siyahların kanı da olduğu için hani güzel bir tesadüf olmuş. 9. maddede Sea Smoke sahnesine geçiyorum. Ejder muhafızlarıyla alakalı yeni bir detay öğrendik biz. Bu tarz anlara hep hazırlıklarmış. Yani yanmaya başladığı sırada oradaki ejder muhafızı hançeri çıkardı, yanında taşıyormuş sürekli ve boğazını kesti ölmeden önce. Onlar hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz aslında ama vücutlarındaki çizik ve yanık detaylarından sonra bu da ince düşünülmüş bir detaydı ve gerçekten hoştu. 8. maddeye geçelim. Helena ve Alicent'ın saldırıya uğradığı sahnede toplam 4 tane kral muhafızı vardı. Bir tanesi Rickard Thorne, diğer 3 tanesi de Leon, Eddard ve Martin'di. Yani Aegon'un arkadaşları, hatta dal kavukları, soytarıları gibi diyebiliriz. Rickard Thorne sadece o kargaşadan çıktı, diğerleri çıkamadı ve Helena ve Alicent'ı geri götürdü. Ben ilk izlediğimde sadece bu kalan 3 kişiden sadece bir tanesi öldü gibi gelmişti bana ama ikinci izleyişimde fark ettim ki 3'ü de ölmüş. Hiçbirisi çıkmıyor kargaşadan. Ben birini öldü gibi hesapladığım için diğer ikisini de başarısız oldunuz diye Aemon halleder diye düşünmüştüm. Fragman videosunda da o şekilde söylemiştim. Ama burada birazcık kafam karıştı açıkçası. Bu kısmı hep beraber bölümleri izledikten sonra anlayacağız sanırım. Gelelim 7'ye. Bartimos Celtigar çok sinirlendi. Bunun için haklı bir sebebi vardı aslında. Bu kan büyüsüyle alakalı videomda anlatmıştım ama burada da sahne üzerinden gidelim biraz. Rhaenyra ve Stephen Darklyn Targaryen soyu üzerine bağı konusunda, yani Darklyn'lerin hanesinin bağı konusunda bahsederken zaten arkada sürekli hoşnutsuzdu. Böyle iş çekip duruyordu, ofluyordu, pufluyordu. Bunun sebebi ise kendilerinin de Valyria kökene sahip bir hane olması. Normalde Valyrianlar ile aynı basamaktalar aslında bu konuda. 4 nesil yukarıdan atası olan Darklyn'i öne sürünce Rhaenyra bu konuda biraz alınmış olabilir. Bu arada niye onları bindirmeye çalışmadılar? Orası da ayrı bir gizem aslında. Sonuçta Celtigarlar da Valyrian kanına sahip. Hadi Bartimos yaşlı ama oğlu var, Clement var veya onların hanesinden başka biri olsun, hani birini bindirebilirlerdi aslında veya deneyebilirlerdi. O yüzden Bartimos'un burada aslında alınması gayet doğal bir şey. 6'dan devam edelim. Yeni bir ejderha daha gördük. 2. sezonu toplam 5 tane ejderha görecektik. 5 yeni ejderha. Dizi öncesinde bunun videosunu yapmıştım. İlk sezonda görmemize rağmen Sunfire, Moondancer, Silverwing, Shipstealer, Banco demiştim. Son tahminim ise Tyrexis veya Stormcloud olur demiştim. Stormcloud'u gördük bu bölümde. Yeni doğmuş aşırı tatlı bir ejderhaydı. Yani yeni bölümde de muhtemelen Silverwing ve Shipstealer karşımıza çıkacak ve 5 tane kotamızı tamamlarız diye düşünüyorum ben. Bu arada Silverwing'in şeklini biliyoruz aslında biz. Ejderha kataloğunda görseli yayınlanmıştı onun. Çok yayılan bir detay değil ama birkaç hafta önce de bahsetmiştim bu konudan. Görselini de koymuştum. Tekrar koyarım buraya, kaçıranlar için oradan bakabilirsiniz. Böyle biraz terizorları andıran, yani antik tip uçan dinozor gibi daha çok böyle kuşa benzeyen bir gövdesi var. O şekilde tasarlamışlar onu. Benim hoşuma gitti. Tabi bir de ekranda görmek lazım kendisini. 5'e geçelim. Aemon Tywin'ta görev verdi. Triarch birlikleriyle müttefik olmak için. Söze senin için bir görevim var diye başladı ama konu biraz böyle havada kalır gibi oldu. Diğerleri itiraz edince, gerçi Aemon sözü sanırım hepimiz aynı fikirdeyiz diye bitirdi ve bir dahaki konsey sahnesini görmüyoruz. Yani çoktan basamak taşına doğru yola çıkmış. Aemon ise Tywin'in bu bloku kırması gerekiyor diyor. Valyrianlardan bahsederken, o ablukadan bahsederken. Zaten herkes anlamıştır bunu ama aslında filo güçlerinden bahsetmek için aldım bu maddeyi. Valyrian filosu şehri epey ciddi şekilde sıkıntıya uğrattı, o boğazı komple kapattığı için. Fakat bunların karşısına çıkarmak için aslında Aemon'dan gelen Triarch birlikleri, yani bu Triarch'in filosu çok güçlü. Fakat burada bir sıkıntı var. Çünkü Triarch'i sen şehre davet edersen, ki aşırı mükemmel bir savunman da yok. Yani bunlar sonuçta korsanlar ve sana da sıkıntı çıkartabilirler yani. O yüzden bunun riskli kısmı aslında burasıydı. Bunun haricinde güçlü birkaç tane daha filo var.
var. Hightower filosu güçlü. Lannister filosu da güçlü. Bir de Greyjoy'lar var. Onların zaten asıl olayı bu. Gerçi onlarla anlaşamadılar ve hiçbiri Valyrianlarla boy ölçüşemez aslında. Mesafe olarak çok uzaklar zaten, hani bu da bir etken. Valyrianlar tüm krallıktaki tüm filoların yarısına sahipler. Yani diğer hepsinin gücünü toplasan Valyrianlar anca ediyor. O yüzden burada triyarki birliklerini devreye sokmak gerçekten de çok önemli bir fikir. 4'te de Corlys'i birkaç bölümdür konuşmuyordum. Ondan bahsedeyim biraz. Mysaria ve Rhaenyra ikilisi kafalarına göre plan yaptılar ve kral topraklarına karışıklık çıkarmak istediler. Bunu da başardılar. Fakat bunu yaparken ne konseyi, ne Jace'in, ne de kraliçenin eline olan Corlys'in bundan haberi olmadı. Madem kafana göre takılacaktın, bu adamı neden sağ kolun yaptın? Bir de şimdi Mysaria ve Rhaenyra ilişkisi sebebiyle bu iş iyice farklı bir noktaya gidebilir. Rhaenyra ve Mysaria'nın yakınlaşması Corlys, Jace ve diğer konsey üyelerini dışarıda bırakacak mı? Mysaria ile olan bu ilişki Rhaenyra'nın karar alma ve uygulama yetilerini ne kadar etkileyecek? Bunlar önümüzdeki bölümlerde soracağımız önemli sorular. Bölüm incelemesinde de söyledim. Mysaria hediye işini bilerek Jace'in duyacağı şekilde de söyledi ve Rhaenyra ve oğlunun arasını açmak istedi. Amacı buydu. Bu arada bu Alfred Brum da yolda falan kayboldu sanırım. Hiç bölümde yok. O da muhtemelen gelecek bölümde karşımıza çıkar tekrardan. 3'te Harrenhal'a gidiyoruz. Larys, babam büyü yaptığı için ailemizden birilerini suçluyor demişti. Bence bu önemli bir cümleydi. Alice bir şekilde kendisinin suçlanmasını engelleyen bir şey yapıyor. Aynısını Daemon'a da yaptı. Hatırlayın, Daemon ilk geldiğinde Alice'den şüphelenmişti. Sen değişik bir şeysin demişti. Fakat yemeye içmeye başladığından beri Alice mental bir bloke koyuyor olmalı Daemon'ın zihnine. Daemon akıllı adam ya. Simon'ı falan o tipte birini suçlayacak hali yok normalde. Larys'in dediğiyle bağlantılı burası. Büyü için ailemizden birini suçluyor demek. Yani Alice'in bir şekilde kendisini kamufle edip suçu başka birinin üzerine atmayı biliyor. Yani bu konuda yetenekli demek aslında. İkinci maddem de çok önemli. Yönetmenin asistanı anlatıyor. Senaryo diyor, aldığımda diyor adamın kolunun kesilme sahnesi diyor çok geniş, bu kadar yer kaplıyordu diyor. İşte o sahnede kolu kesilen adam Shepherd kardeşimizdi. Çevirisiyle çoban diye geçen bir karakter. İsyanlar sonuçta devam edecek, öyle pat diye bir günde duracak bir şey değil bunlar. Meleis'in kafasının dolaştırılması, Rhaenyra'nın hamlesi derken Smallfolk iyice kaynamaya başladı. İşte bu sebeple Shepherd da orada görünür bir yüz olacak. Spoiler'a girmeden sadece size bu kadar bilgi verebilirim bu konuda. O yüzden birinci maddemle devam edeceğim. Öyle aşırı mükemmel, wow diyeceğimiz bir detay değil ama Helaena'yı birinci sıraya almazsam olmazdı. Belki de konuyu bildiğim için bana öyle gelmişti olabilir. Önünde 3 tane kafes vardı. Sorularda da aslında bu konuyu çok soran olmuştu. O yüzden aldım. Bu 3 tane kafes vardı. 3 kafesin içinde de cırcır böcekleri vardı. Bunu birinci bölümün kamera arkasında Helaena kendisinden bahsederken anlatmıştı içinde cırcır böcekleri olduğunu ve Helaena bunlardan birinin şarkı söylemeyi bıraktığını söylüyor. Böcekler, kafes aslında bunlar Dragon Mood'daki sahipsiz ejderhaları sembolize ediyor. Bunu da nereden biliyoruz? Tabii ki de Laena'dan. İlk sezon 2. bölüme gidiyoruz. Laena ve Viserys'i evlendirmeye çalışıyorlar. İkisi de yürüyüşe çıkıyordu. Sahneyi hatırlayın. Laena Vhagar'ı çoktan gözüne kestirmişti ve Viserys'e nerede olacağına dair sorular soruyordu. Yani biliyor musun diyordu ve orada şöyle ekliyordu. Space Town'dakiler bazen şarkıların duyduğunu söylüyorlar. Kulağa üzücü geliyormuş diyordu burada. Yani binicisi ölen ve sahipsiz kalan bir ejderha yalnızlık hissedip şarkı söylüyor. Laenor'un ölümünü 3. bölümde Mysaria'dan duyduğumda bu sahneden tahmin ederek aslında öyle söylemiştim. İşte Helaena'nın biri şarkı söylemeyi kestiği dediği de Sea Smoke'un Adam'ı görüp ve onu seçip yalnızlığı bir kenara bırakması ve artık üzgün hissetmediği için şarkı söylememesiydi. Hoş bir detaydı yine Helaena üzerinden. Diğer iki kafeste Vermithor ve Silverwing'e ait. Onların akıbeti nasıl olacak bunu gelecek bölümde göreceğiz. Bu arada bu tarz Helaena detaylarını seviyorsanız Helaena videomu kaçırmayın. Hepsi var içinde. Kartını koyarım şuralara bir yere, oradan tıklayabilirsiniz. Gelelim en sevdiğim kısma, yani bonus maddeme. Fark eden olduğumu bilmiyorum ama biz Alice'in baykuşunu gördük ve dizideki bir sahnede onun Vark olabileceğine dair harika bir detay, harika bir ipucu öğrendik bu bölümde. Fakat sadece bu konuyla alakalı hafta içinde çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden sürprizi bozmamak için sadece burada bu kadar bahsedeceğim. O yüzden bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videonun öne çıkması için beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.